renkli çorapları, spor ayakkabıları, uzun boyu ve sıra dışı tarzıyla sadece Balkan değil, dünya siyasetinde dikkatleri hemen üzerine çeken bir lider. Aynı zamanda ressam ve basketbolcu. Şimdilerde ise 4. kez başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Arnavutluğun yakın tarihindeki hiç şüphesiz en güçlü isim. Kimden bahsettiğimizi tahmin etmişsinizdir artık. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama. Seveni de çok, sevmeyeni de. Ancak bir gerçek var ki özellikle Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ülkesine önemli mesafeler kaydetmeyi başaran bir isim Rama. Kısa bir süre önce Arnavutluk'ta yapılan genel seçimde oyların %52'sini alarak 4. kez iktidarın sahibi oldu. Yeni dönemde kendisini birçok mesele bekleyen Rama, kimilerine göre modern Arnavutluğun mimarı, kimilerine göre ise otoriterleşmenin sembolü olarak görülüyor. Peki Rama'nın asıl hikayesi ne? Gerçekten vizyoner bir lider mi yoksa iyi pazarlanmış siyasi bir marka mı? Bugünkü içeriğimizde Rama'nın bilinmeyen yönlerine, siyasi kariyerine ve Arnavutluğu nasıl dönüştürdüğüne yakından bakacağız. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Edi Rama 1964 yılında Arnavutluğun başkenti Tiran'da doğdu. Babası Kristaç Rama ünlü bir heykeltıraştı ve komünist lider Enver Hoca döneminde ülke genelinde birçok heykel yaptı. Edi Rama da sanata yatkın bir çocuk olarak büyüdü. Gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynadı. Hatta Arnavutluk milli takımında dahi forma giydi. Ancak onun gerçek tutkusu her daim resim oldu. Yüksek eğitimini Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamladı ve 1990'lı yılların başında Fransa'nın başkenti Paris'e giderek orada ressamlık yaptı. İleride detaylı olarak analiz edeceğimiz siyaset kariyerine ise Rama beklenmedik bir anda ülkedeki komünist rejimin çöküşünden sonra girdi. 1998 yılında Gençlik ve Kültür Bakanı olan Rama'nın siyaset sahnesindeki yıldızı 2000 yılında başkent Tiran'ın belediye başkanlığına seçilmesiyle parladı. Rama 2003 ve 2007 yıllarında da yerel seçimlerden zaferle çıkarak tam 3 dönem Tiran Belediye Başkanlığı yaptı. Rama bu yıllarda renkli binalar, şehir estetiğine verdiği önem ve sıra dışı iletişim diliyle ulusal bir figür haline geldi. Az önce de değindiğimiz üzere Rama'nın heykeltıraş olan babası Kristaç, Enver Hoca'nın komünist rejimine son derece yakın bir isimdi. Oğlu Edi Rama ise belki de ilk başlarda siyasetle ilgilenmeyi hiç planlamamıştı. Zira 1990'larda ülkesinin komünist rejimden çıkıp kaotik bir demokrasiye geçmeye çabaladığı bir dönemde Rama Paris'te resim yapıyor ve sergiler açıyordu. Ancak ülkesindeki siyasi kargaşa onu rahatsız ediyordu. Bir yandan resim sergileri açarken diğer yandan gazetelerde yazılar yazarak sistemin çürümüşlüğünü eleştiriyordu. 1997 yılında dönemin Kültür Bakanı ile girdiği sert bir tartışma kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu olaydan kısa bir süre sonra dönemin Başbakanı Fatos Nano tarafından kendisine Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı teklif edildi. Rama bu teklifi kabul ederek siyasete ilk adımını attı. Geleneksel, ciddi siyasilerin aksine samimi tavrı ile hemen dikkat çekti. 2000 yılında başkent Tiran'da belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. Şehirde başlattığı temizlik, renovasyon, renkli binalar kampanyası kısa sürede Rama'yı ulusal bir fenomene dönüştürdü. Bunlar Rama'nın geçici bir siyasi figür değil, kalıcı bir siyasi aktör olacağının ilk işaretleriydi. Edi Rama'nın Tiran Belediye Başkanlığı sonrası dönemi onu yerel bir idareci olmaktan çıkarıp ülke çapında güçlü bir siyasi lidere dönüştüren kritik bir aşama aslında. Zira Rama Tiran Belediye Başkanı olarak geçirdiği 11 yıl boyunca sadece renkli binaları değil kendi imajını da inşa etti. Rama döneminde Tiran gri beton bloklardan renkli cephelere dönüştü. Temizlik kampanyaları, sanat projeleri ve medyatik çıkışlarıyla halkın gözünde değişim adamı olarak öne çıktı. Tam da bu dönemde ülkedeki sosyalistlerin yaşadığı liderlik krizi Rama'ya fırsat doğurdu. Rama 2005 yılında Sosyalist Parti'nin genel başkanı seçildi. Ancak Rama'nın parti başındaki ilk yılları pek kolay geçmedi. Zira aynı yıl yapılan genel seçimde sosyalistler iktidarı Demokrat Parti'ye kaptırdı. Bir sonraki 2009 seçimlerinden de mağlup ayrılan Rama, muhalefette geçirdiği 8 yıl boyunca partisini yenilediği gibi iletişim stratejisini de dijital çağa uyarladı. Özellikle genç seçmene hitap etmeye başlayan Rama, 2013 genel seçimlerinde
seçiminde büyük bir ittifak kurarak iktidara geldi ve başbakan oldu. Rama daha sonra hem 2017 hem 2021 genel seçimlerinde kazanarak Arnavutluğun çok partili dönemde 3 kez üst üste iktidarda kalan ilk lideri olmaya başardı. Ve 11 Mayıs'ta yapılan son seçimde de Rama'nın partisi 140 üyesi olan meclise 83 milletvekili sokmayı başararak 4. kez iktidarın sahibi oldu. Tüm bu süreçte Rama sadece bir sanatçıdan siyasetçiye değil, aynı zamanda muhalefetten iktidara ve nihayetinde ise güçlü bir siyasi figüre dönüşmeyi başardı. Peki ama Rama popülist mi, modernist mi yoksa iyi bir iletişim ustası mı? Aslında Edi Rama'nın liderlik tarzı alıştığımız klasik siyasetçilerden çok farklı. Takım elbise yerine spor ceket ya da basit bir tişört giymeyi tercih ediyor. Çoğu zaman ayağında rahat bir beyaz spor ayakkabı görüyoruz. Resmi bir dil kullanmak yerine sokak dili kullanmayı tercih ediyor. Konuşmalarında sık sık esprili ya da ironik bir dil kullanıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ilk Arnavut lider olması da dikkat çekici. Facebook ya da Instagram gibi platformlar üzerinden doğrudan vatandaşlarla iletişim kuruyor, sorulara bizzat cevap veriyor. Rama bir yandan altyapı ve dijitalleşme projeleri aracılığıyla modernleşmeyi savunurken diğer yandan halkçı bir dil de kullanıyor. Eleştirmenler Rama'nın bu yaklaşımının popülizm içerdiğini savunurken destekçileri onun ulaşılabilir bir lider olduğunu savunuyor. Rama ayrıca sanatçı geçmişi sebebiyle görselliğe ve simgelere önem veriyor. Sık sık metaforlar kullanıyor ve politikalarını sanatla ilişkilendiriyor. Kısacası Rama'nın aynı anda hem bir politikacı hem bir kampanya yöneticisi hem de medya figürü gibi davranması onu Balkan siyasetinde özgün bir figür haline getiriyor. Rama'nın iktidara gelmesiyle Arnavutluk'ta özellikle şehircilik, altyapı, dijital hizmetler ve turizm alanlarında gözle görülür değişiklikler yaşandığını söylemek mümkün. Başbakanlığının ilk döneminde Yeniden Doğuş adını verdiği programla sağlık sistemini yenileme, kamu hizmetlerini dijitalleştirme ve vergi reformları gibi adımlar attı. Özellikle e-devlet uygulamaları sayesinde bürokrasi azaltıldı, pek çok işlem çevrim içi hale getirildi. Turizm alanında da önemli adımlar atıldı. Sahil bölgeleri ve tarihi şehirler yatırım alırken ülkenin tanıtımına yönelik küresel kampanyalar yürütüldü. Arnavutluk kısa sürede özellikle zengin kumsalları ile yaz turizminde bölgenin öne çıkan ülkelerinden biri haline geldi. Rama'nın altyapı projeleri ise hem övgü hem de eleştiri topladı. Yollar, havaalanları ve büyük inşaat projeleri dikkat çekerken bu projelerin ihaleleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ayrıca ülkede adalet sistemiyle ilgili yeniden yapılandırmalar başlatıldı. Ancak bu süreç hem içeride hem de dışarıda yeterince şeffaf olmadığı eleştirilerine maruz kaldı. Özetleyecek olursak Rama, ülkesi Arnavutluğun çehresini değiştiren bir lider olarak görülüyor. Ancak bu değişimin herkes için eşit ve adil olup olmadığı tartışmalı bir konu olarak kalıyor. Avrupa Birliği'ne üyelik Balkanlardaki tüm diğer ülkeler gibi Arnavutluğun da dış politikadaki birincil hedefi. Bölge ülkeleri arasında üyeliğe en yakın ülke Karadağ olarak görülse de Arnavutluğun son dönemde katılım müzakerelerinde hızlı yol kat ettiğini de söyleyebiliriz. Rama da başbakanlık kariyerinin başından beri AB üyeliği hedefi üzerine inşa eden bir isim. Göreve geldiği ilk günden bu yana Arnavutluğun Avrupa ailesinin doğal bir parçası olduğunu vurgulayan Rama hemen her uluslararası konuşmasında reformların nihai amacının AB üyeliği olduğunu dile getiriyor. Arnavutluk 2014 yılında AB'den aday ülke statüsü aldı. Bu Rama'nın en büyük dış politika zaferlerinden biri olarak gösterildi. Ancak üyelik müzakereleri beklenenden yavaş ilerledi. Reform eksiklikleri, yolsuzluk ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda Avrupa'dan sık sık eleştiriler geldi. Yine de Rama Brüksel ile bağlarını sıcak tutmayı başardı. Özellikle Fransa ve Almanya liderleriyle kurduğu kişisel ilişkiler dikkat çekti. Muhalif kanat Rama'nın reformları sadece göstermelik yaptığı görüşünde olsa da destekçileri AB kapısını açık tutmayı başaran tek lider olarak onu görüyor. Arnavutluk geçen yılın Kasım ayından bu yana 16 fasılda müzakereleri açarak müzakere ettiği fasıl sayısını 24'e çıkardı. Bu bölge ülkelerinden Sırbistan'ın 10 yılda aştığı fasıl sayısından daha çok. Arnavutluk bu hızla devam ederse katılım müzakerelerinde Karadağ'ı bile geçebilir. Sonuç olarak Rama, Arnavutluğun Avrupa Birliği yolculuğunun en uzun soluklu kaptanı olsa da yolculuk hala tamamlanmış değil.
Edi Rama'nın muhalefetle ilişkisi Arnavutluk siyasetinde yıllardır süren kutuplaşmanın da bir yansıması aslında. Rama'nın lideri olduğu Sosyalist Parti'nin en büyük rakibi eski başbakanlardan Sali Berisha'nın lideri olduğu Demokratik Parti. İki partinin öncülüğünde kurulan ittifaklar Mayıs ayı başındaki son genel seçimde de kıyasıya mücadele etti. 140 sandalyesi bulunan mecliste Rama 83, Berisha ise 50 milletvekili yerleştirdi. Bir önceki seçime göre Rama milletvekili sayısını 9 arttırırken Berisha ise 13 düşürdü. Rama'nın özellikle Demokrat Parti ile arasında adeta kişisel bir husumet olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Rama, Berisha liderliğindeki muhalefeti sık sık vizyonsuz, engelleyici ya da geçmişin temsilcisi olarak tanımlıyor. Muhalefet kanadı ise Rama'yı otoriter, tek adam ve demokratik kurumları zayıflatan bir lider olmakla suçluyor. 2019 yılında muhalefet milletvekillerinin meclisi terk etmesi ve sokak protestolarını düzenlemesi bu gerginliğin en somut örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Rama bu süreçte yeni milletvekillerini yedek listelerden atayarak meclisi çalışır durumda tutmayı başarsa da bu hareketi ciddi tartışmalara yol açmıştı. Ülkedeki bir kesim Rama'nın iktidarda kalmak için diyalogtan çok kutuplaşmayı tercih ettiğini savunuyor. Rama ise özellikle uluslararası aktörlerle yapılan görüşmelerde diyalog çağrısı yapan taraf olarak sık sık kendini konumlandırıyor. Yani içeride sert, dışarıda uzlaşmacı bir tavır sergilediği söylenebilir. Rama'nın liderliğinde Arnavutluk iç siyaseti yapıcı tartışmalardan çok karşılıklı suçlamaların öne çıktığı bir zemine dönüşmüş durumda aslında. Başbakan Rama'nın dış politika vizyonu hem bölgesel dengeleri hem de uluslararası algıyı gözeten çok katmanlı bir stratejiye dayanıyor aslında. İsrail ile kurduğu yakın ilişkiler de bu stratejinin en dikkat çekici parçalarından biri. Rama genel olarak Batı yanlısı bir dış politikaya sahip. NATO üyesi Arnavutluğu AB'de üye yapmayı hedefliyor. ABD ve doğal olarak İsrail ile yakın ilişkiler kurmayı öncelikleri arasında görüyor. Dış politikadaki kararlarını genellikle Washington ile paralel götürüyor. Balkanlar özelinde ise nüfusunun çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu Kosova'nın bağımsızlığına güçlü bir destek veriyor. Sırbistan ile zaman zaman diplomatik gerilimler yaşasa da bölgesel işbirliği projeleri üzerinden diyalog kapısını sürekli açık tutuyor. Zaten Açık Balkan isimli projenin kurucuları arasında Rama ile beraber Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in de olması bunun önemli bir göstergesi. Ancak Rama'nın dış politikadaki en sıra dışı ve derin ilişkisi hiç kuşkusuz İsrail ile olanı. Rama, İsrail ile Arnavutluğun ilişkilerini sadece diplomatik düzeyde değil, duygusal ve tarihi bir zemine oturtarak derinleştirmek istiyor. Bu nedenle Rama, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudileri koruduğunu sürekli olarak hatırlatıyor. Rama aslında biz zamanında Yahudileri kurtardık, şimdi de onlarla beraber yürümek istiyoruz mesajı veriyor. İsrail ile özellikle siber güvenlik, istihbarat paylaşımları ve savunma teknolojileri alanlarında işbirliği son yıllarda epey güçlendi. Gazze'de devam eden soykırım ile ilgili Arnavutluğun mesafeli bir dil kullandığını da görüyoruz. Hatta Arnavutluk nüfusunun çoğunluğu Müslüman olup Gazze'de yaşanan soykırıma tepki vermeyen tek ülke olduğu için ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. BM oylamalarında İsrail lehine ya da çekimsel oy kullanması Arnavutluğun batılı pragmatik dış politikası olarak yorumlanıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişki liderler bazında belki de en dikkat çekici ilişkilerden biri. İkili arasındaki yakınlık yalnızca diplomatik protokollerle sınırlı değil. Aynı zamanda kişisel düzeyde sıcak bir ilişki de söz konusu. Rama, Erdoğan'a sık sık dostum diye hitap ediyor ve Türkiye'yi zor zamanlarda yanımızda duran ülke olarak tanımlıyor. Bu yakınlığın en somut göstergelerinden biri ise 2021 yılındaki deprem sonrası Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği konutlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konutların açılışına bizzat katıldı. Türkiye ayrıca Balkanlardaki en büyük cami olan Namazgah Camii'ni de Arnavutluğun başkenti Tiran'da inşa etti. Bunun yanı sıra Arnavutluk'ta farklı Türk kurumları aracılığıyla sağlık, eğitim, altyapı alanlarında da projeler hayata geçiriliyor. İki ülke 2021 yılında imzaladıkları anlaşma ile stratejik ortak da oldu. Kimileri bu yakınlığı stratejik bir işbirliği olarak görürken kimileri ise Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu arttırma çabası olarak değerlendiriyor. Rama'nın bu ilişkiyi hem ekonomik çıkarlar hem de siyasi destek açısından pragmatik biçimde kullandığı ise bir gerçek. Öte yandan Fethullahçı terör örgütünün Arnavutluğu Balkanlardaki üssü olarak kullanması ikili ilişkileri zaman zaman olumsuz etkiliyor.
Başbakan Edi Rama geçen yıl BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında başkent Tiran'da Vatikan modelinde mikro bir Bektaşi devleti kurma sürecini başlattıklarını açıklamış. Bu açıklama hem uluslararası kamuoyunda hem de Türkiye'de ciddi tartışmalara neden olmuştu. Bektaşiliğin Arnavut kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Rama, bir nevi Bektaşi toplumuna bağımsız ve özel bir dini yapılanma önerdi. Ancak burada önemli bir husus var. Arnavutluk'ta Bektaşilik İslamiyet'ten ayrı bir din olarak görülmek isteniyor. İsrail'in ve ABD'nin alenen desteklediği Bektaşi devleti projesiyle aslında İslam'a alternatif bir din de ortaya çıkarılmak isteniyor. Zaten Babamondi olarak da bilinen Bektaşi lider ise kuracakları devlette alkole ve kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin vereceklerini, zira Tanrı'nın hiçbir şeyi yasaklamadığını savunuyor. Bu tür açıklamalara Gazze'deki soykırıma karşı sessiz kalmaları da eklenince İslam dünyasından yoğun bir tepki geliyor. İsrail'in doğrudan desteklediği bu projeyle Rama bir yandan da uluslararası kamuoyuna Arnavutluğun Balkanlardaki dini gerilimlerden uzak, modern bir model olabileceği mesajı veriyor. Ülkedeki muhalefet ise Rama'nın bu çıkışını popülist ve dini hassasiyetlerle oynayan bir taktik olarak görüyor. Fiilen hayata geçer mi bilinmez, ancak bu adım siyasi anlamda oldukça işlevsel bir çıkış. Rama bu hamlesiyle hem iç siyasette kültürel liderlik rolünü pekiştirdi hem de uluslararası arenada hoşgörülü bir Arnavutluk imajına yatırım yaptı. Gazetenin YouTube kanalını takip etmeyi ve içeriklerimize yorum yapmayı unutmayın. Siz de yapacağınız yorumlarla bir sonraki içeriğimizi hazırlamamızda bize yardımcı olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Renkli çorapları, spor ayakkabıları, uzun boyu ve sıra dışı tarzıyla sadece Balkan değil, dünya siyasetinde dikkatleri hemen üzerine çeken bir lider. Aynı zamanda ressam ve basketbolcu.